Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere dünyanın bir numaralı kripto para borsası olan Binance'i tanıtacağım. Buraya nasıl üye olabiliriz, nasıl para aktarabiliriz, nasıl alım satım yapabiliriz ve borsanın bütün özelliklerini tek tek sizlere anlatacağım arkadaşlar. Türk borsalarında yer alan arkadaşlar için de Binance borsasını öneriyorum. Çünkü Türk borsaları için vergi sisteminin gelme ihtimali var. Açıklamalar yapılmıştı devlet tarafından. E, Binance'te yer alırsak yurt dışı temelli bir borsa olduğu için vergiden de muaf olabiliriz. O yüzden de Binance'i kesinlikle öneriyorum. Buraya kayıt olmak için de videonun altında kayıt linki var arkadaşlar. Oraya tıklarsanız kayıt ekranı açılır. Bu şekilde bir ekran açılacak. Ondan sonra e-posta adresimizi ve şifremizi giriyoruz. Kendi belirleyeceğimiz. Ondan sonra hesap oluştur diyoruz arkadaşlar. Şu alanı şekilde doğrulamayı yaptıktan sonra bir mailimize bir şifre gidecek. Evet, geldi hemen zaten. Mailimize gelen kodu 666 527. Hemen şuraya yazıyoruz ve başarılı dedikten sonra artık kaydımız tamamlanmış oluyor. Binance borsasına giriş yapmış oluyoruz. Ondan sonra şuraya bir tıklayalım. Evet. Şu şekilde bir ekran açılıyor arkadaşlar. Güvenlik doğrulamasını yapmamız gerekiyor. Google Antikatör doğrulamasını yapmamız gerekiyor. Google doğrulama yani Google Antikatör bir güvenlik uygulamasıdır. Para çekip yatırmamız için gerekli oluyor arkadaşlar. Yani bizim hesabımızın ele geçirilmemesi için, kendi güvenliğimiz için gerekli yani. Google doğrulamayı tıklayalım. Şöyle bir ekran karşımıza çıkacak. İleri diyoruz. Ondan sonra Google Antikatörü e, Google Play'den ve Google Store'dan indiriyoruz. Apple Store'dan indiriyoruz. Ondan sonra Google Antikatörü açtıktan sonra şu kodu şuradan kopyalıyoruz. Yani şu kodu Google Antikatör içinde sağ alt köşede yer alan artıya bastıktan sonra telefonumuz tabii ki önümüzde. Google Antikatörü açtıktan sonra sağ alt köşedeki artıya basıyoruz. Kurulum anahtarını gir diyoruz. Burada yer alan anahtarı yani şu kopyaladığımız anahtarı orada hesap bilgilerinin altında hesap yerine istediğimiz bir isim girebiliriz. Yani Binance yani Binance e, olarak ben de yazıyorum şimdi. Anahtar kısmına da şu anahtarı yazıyoruz. Ben hemen şimdi yazayım. Tabii ikinci bir seçenek olarak da gene sağ alt köşede yer alan artıya bastığımızda QR kodunu tara der. Onu tıkladığımızda da hemen şu ekrandaki QR kodu na hemen getiririz kameramızı. Evet, ben şu an getirdim. Yani ister kod gireriz kodla beraber, isterse QR kodla bunu Google Antikatör tanımlayabiliriz. Şu an bende tanımlandı. Ondan sonra ileri diyorum. Şu kodu ise kopyalayacağız arkadaşlar. Bunu kaydedeceğiz. Hatta birkaç yere kaydetmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer ki telefonumuzu kaybedersek veya çalınırsa, bir şeyler olursa veya ne bileyim telefon sıfırlanırsa Google Antikatörü kaybedersek yani program olarak bu kod ile beraber tekrardan Binance hesabımızı Google Antikatör'e tanımlayabiliriz. O yüzden bunu güvenli bir şekilde kaydedelim arkadaşlar bir yere. Onun haricinde ileri diyoruz. Artık Google doğrulamamız etkinleşti. Dördüncü adım ise e-posta doğrulama diyor. Şunu yapmamız lazım. Kodu gönder diyoruz. Evet, mailimizi açtık. Hemen gelen kodu girelim. 687 681 687 681'e giriyoruz. Sonra Google Antikatör telefonumuzdan açmıştık. Oraya da Binance'i entegre etmiştik. Oradaki şifreleri, sayıları hemen yazıyoruz. Yazdıktan sonra gönder diyoruz. Güvenliğimiz sağlandı. Artık Binance hesabına e, para yatırabiliriz. Yani buradan çekebiliriz de tabii yatırabiliriz de. Onun haricinde son olarak şuraya da bir tıklayalım. Bir dakika. Tabii bir de son aşama var. Yani kimlik onayı kısmı var. Bunu da yapmamız gerekiyor. Google Antikatörü ile güvenliğimizi sağladık.
Kimlik onayı ile de hem Binance'in bizi tanımış olduğunu belirteceğiz. Kimlik onayını yapmadan yani para yatırma çekme farklı borsalardan gerçekleşiyor. Kimlik onayı olduktan sonra ise normal kredi kartı ve paparayı da kullanabiliyoruz. Kimlik onayını yapmak için hemen şurada doğrulama kısmı var. Şu kısımdan da tıklamıştık ilk başta. Verifli doğrulama demek. Doğrulama diyoruz. Şunu bir kapatabilsek. Evet, şu şekilde kapandı. Burada kendi ülkemizi yazıyoruz. Sonra başla diyoruz. Buraya TC kimlik numarası, ismimiz, soy ismimiz, doğum tarihimiz, ondan sonra ikamet adresimiz, posta kodu, şehir. Bunları yazdıktan sonra şuraya basıp devam ettikten sonra kimlik doğrulamamızın bu aşaması gerçekleşiyor. Ben daha önceden kimliğimi tanımladığım için bu girişi yapamam yani sizlere. Siz bu şekilde arkadaşlar buraları doldurup kimlik onayınızı gerçekleştirirsiniz. İlerleyen aşamalarda kimliğinizin ön yüzünü ve arka yüzünü ister ve onun haricinde bir A4 kağıdına Binance.com ve o günkü tarihi A4 kağıdını yazıyorsunuz. Yüzünüz belli olacak şekilde bir selfie fotoğrafı çekiyorsunuz. Yüzünüz ve elinizde bir o A4 kağıdı oluyor. Onu çekip atıyorsunuz sisteme. Ondan sonra tam olarak da kimliğiniz ve normal bir insan olduğunuzu borsa tanımlıyor. Buna neden gerekli? İşte bot hesaplar olabilir. Normal program yoluyla üye olmuş olan bir sistemler olabilir. Bu güvenlik zafiyetinden kurtulmak için gerekiyor bunlar arkadaşlar. Hepimizin güvenliği için gerekli yani. Şimdi diğer özellikleri göstereyim. Cüzdan kısmında cüzdan özetine girdiğimizde burada Binance borsasına yatırdığımız coinlerin yani para miktarlarını buradan görebiliyoruz. Mesela burada yatırdığımız miktar yazar. Şu an hesap yeni açtığım için tabii ki bir şey gözükmüyor. Ana hesabı tıkladığımızda ana hesap kısmında yatırdığımız miktar spot paketinde. Burada da elde ettiğimiz yani elimizdeki coinlerin miktarları burada görünür. Onun haricinde solda da mesela işlem geçmişi kısmına girdiğimizde buralarda yatırma çekme kısımları görünür. Bütün her şey şeffaf bir şekilde görünüyor. Mesela onun haricinde Binance TR'ye girelim. Binance'in bir de TR hesabı var. Buraya bağlandığınızda mesela buradan Binance TR'ye coin gönderebilirsiniz. Aynı şekilde Binance TR hesabınız varsa oradan da Binance Global hesabını yani buraya coinlerimizi aktarabiliriz arkadaşlar. Yani bu da bu işlemi yarıyor. Burada soldaki Binance Global, sağdaki Binance TR. Binance TR hesabımız varsa orada solda Binance TR görünür. Sağdaki de Binance Global'dır. Oradan da buraya aktarabiliyoruz. İstediğimiz coin'i seçebiliyoruz. Bu şekilde bir kolaylık var arkadaşlar gönderme açısından. Yani cüzdan numarasını girmeye gerek kalmadan gönderiliyor iki borsa arasında. Onun haricinde piyasalara yani borsada yer alan bütün coinlerin piyasasına şu piyasalar kısmından görebiliyoruz. Burada hepsi listeleniyor. İstediğiniz coin'i şuradan yıldızdan favorileri alabilirsiniz. Ondan sonra onlar burada görünür. Spot piyasalar öncelikle bizim bakacak olduğumuz spot piyasalardır. Vadeli işlemler farklı bir konu. Onu daha sonra kendiniz araştırırsınız. Bizim alanımız yani spot. Burada BNB piyasalar, BTC, ALTS, fiyat, ETF piyasalar var. Burada mesela BNB piyasalar dediğinde coinler vardır. Yanında da BNB görünür. Yani bu ne demek? Coin'in BNB cinsinden değeri demek. BNB cinsinden değeri. BTC'ye girdiğimizde de BTC cinsinden değeridir aynı şekilde. Onun haricinde fiyat piyasalarda da USDC cinsinden veya USDT cinsinden değeri belirtilir. ETF de aynı şekilde USDT. Yani USDT demek dolar bazlı aslında coin'dir, Tether'dır yani diğer ismi. USDT'de olursa paralarınız dolar cinsinden değer görür. Yani değişmez değeri diğer coin'ler gibi.
Onun haricinde alsat yapmak için alsatta mesela normal bir dönüştür kısmı var. Onu göstereyim. Buradan hemen basit bir şekilde dönüştürme yapabiliriz. İstediğimiz coin'e dönüştürebiliyoruz. Onun haricinde e, klasik alsata tıkladığımızda buraya daha çok kullanacağız. Tabii normal kullanılan yer burasıdır. E, Burada sağda yine burada kategoriler var ve coin'ler var. Buradan coin'lere tıkladığımızda tabii şunlar yeni üye olduğumuz için bu tarz uyarılar çıkabiliyor. Evet. Şunu bir onaylayalım. Coin'e tıkladığımızda coin'lerin grafikleri karşımıza çıkar. Bu grafikler karşımıza çıkar. Solda alışları görürüz. Burada da satışları görürüz. Onun haricinde al sat kısmı buradan yapılır. Limit alım, piyasa alımı demek. O anki piyasadan almak demek. Mesela almak istediğimiz coin'i seçeriz. Al dediğimizde alınır. Aynı şekilde sat kısmından da bu şekilde satabiliriz. Hepsini seçebiliriz veya kendi elimizde miktarı girebiliriz. Tabi mesela neye varmış? Şu an elinde Fun BTC. Yani Fun coin'i al dediğimizde alır. Soldaki için geçerlidir. Mesela solda hangi coin varsa onu alırız, onu satarız. Nereye satar? BTC'ye satar. BTC'ye satar. Yani soldaki coin hangisi ise onu soldaki kısım alır, sağdaki satar. Şöyle bir şey arkadaşlar. Buradaki al satla alakalı yani limit piyasa spot limitle alakalı detaylı videom vardı. O videomu izleyerek bu piyasa limit ve stop limitle alakalı bütün bilgilere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Detayları oradan ulaşabilirsiniz. Ondan sonra hangi kısmı anlatayım sizlere? Finans kısmında mesela Binance Earn diye bir şey var arkadaşlar. Buradan da esnek birikimler, kilitli birikimler, Launchpool, BNB kasası gibi özellikler var. Mesela sabit esnek vadelileri göstereyim ilk önce. Esnek vadelerde e, belirli oranlar dahilinde kazanç sağlarız. Mesela daha fazla gör diyelim şöyle bir. Esnek birikimlerde şöyle şu coin'i transfer et dediğimizde şu oran dahilinde bir kazancımız olur. Oranlar yıllıktır arkadaşlar. Yani günlük her gün size e, şu oran dahilinde bir coin veriyor. Hangi coin'den aldıysak tabii onu veriyor. Esnek birikimlerde. Kilitli birikimlerde ise belirli bir süresi vardır. O süre boyunca kazanç sağlarız. Onun haricinde şu hareketlerde de kazanç kısmı var ama tabii şu an sonlanmış. Açıldığında alabilirsiniz. Esnek kilitli birikimlerle alakalı burada da tabii ki bilgi de var. Onun haricinde arkadaşlar yine geri dönelim. Şurada BNB kasası diye bir şey var. BNB kasası. BNB kasasına coin attığımızda arkadaşlar yani BNB'lerimizi ilk önce spot'taki BNB'lerimizi BNB kasasına aktarmamız gerekiyor. Onun için stake et deriz. Stake et dediğimizde BNB kasasına BNB gönderiyoruz arkadaşlar. Bundan sonra ne oluyor? Launch Pool ödüllerinden alabiliyoruz. Yani Launch Pool'da hangi coinler varsa o coinlerden bize ödül veriyor. Hem BNB veriyor günlük ödül olarak hem de Launch Pool'da hangi coin varsa onu veriyor. Şu anda Alice coin'den alabiliyorsunuz ve günlük ve de BNB de veriyor. Onun haricinde yeni borsaya girecek olan coinlerden de günlük ödül olarak veriyor bedavadan. Çok avantajlı bir şey arkadaşlar. BNB kasası. Bunu da kullanabilirsiniz. Onun haricinde yüksek riskli ürünler. Bunları da kullanabilirsiniz. Bunların da belli oranları var arkadaşlar kazanç sağlamak için. Onun haricinde doğrulamamızı yaptıktan sonra, doğrulama işlemleri bittikten sonra para yatırma çekmeyi yapabiliriz tabii ki. Şu kredi banka kartı kısmına tıkladığımızda şöyle bir ekran açılacak. Buradan kripto almak istediğimizi anlarız.
marka kartından kripto para göndermek için mesela diyelim 1000 TL şuraya yazalım. Ondan sonra al BTC dediğimizde buraya kart numaramızı ve işte son kullanım tarihi, güvenlik kodunu gireriz. Ondan sonra buraya kartımızdan nakit para aktarabiliyoruz. Bununla alakalı da yine tabii ki video çekmiştim. Yani Binance borsasına işte nakitten para aktarma veya Papar'dan para aktarma. Gene özet olarak ben geçeyim. Onun haricinde şurada TR'ye yatırın diye bir şey var. Bir seçenek var. Buradan da Papara hesabımızdan Binance borsasına para aktarmak için. Şimdi açılsın bir. Yatırma seçeneğinden Papara'yı seçiyoruz. Tabi Inial da geldi artık. Tabi şu an bakım sürecinde. Papara Atveş. Atveş'te kullanabilirsiniz. Tabi Türkiye'de en çok Papara kullanılıyor. Buraya da yine rakamı gireriz. Ne kadarlık bir alım yapacaksak. Ondan sonra devam et dediğimizde Papara'mıza bağlanır. Ondan sonra buraya nakit para aktarabiliriz. Çekme dediğimizde de gene buradaki paralarımızı Papara'ya aktarabiliyoruz. Şuradan seçiyoruz. Devam et diyoruz. Ondan sonra Papara hesabımıza Binance borsasında yer alan nakitlerimiz, paralarımız aktarılıyor. Şimdi arkadaşlar buraya Türk lirası attık. Ondan sonra Türk lirasını nasıl coin'e çevirebiliriz? Onu göstereyim. Al satta dönüştür kısmı var. Satılacak varlık kısmına TRY'ye giriyoruz. Türk lirası yani. Ondan sonra alınacak varlık. Buradan ister Bitcoin, ister USD, istediğiniz coin'i alabilirsiniz. Tabi bazı coin'ler hani bütün coin'lerin cinsleri var ya USDT cinsinden, BTC cinsinden. İkisinden birini almanız daha yararlı olur. Ondan sonra da aldıktan sonra tutarı girdikten sonra aldıktan sonra BTC cinsinden ve USDT cinsinden bütün coin'leri alabilirsiniz. Bilgisayarda kullanabileceğimiz gibi yine telefonlarımızda da uygulamayı girerek, indirerek Binance borsasını oralardan da kullanabiliyoruz. Onun haricinde şurada Trust Wallet kısmı var. Soğuk cüzdan arkadaşlar. Trust Wallet uygulamasını indirdikten sonra coinlerimizi bu soğuk cüzdan yani Trust Wallet cüzdanına aktarabiliyoruz. Bu Trust Wallet'in yani cüzdanın özelliği borsalara göre yani borsalarda mesela Binance borsası dünyanın bir numaralı borsası ancak herhangi bir saldırıda etkilenme ihtimali olabilir. Tabi çok az sayıda oldu şimdiye kadar Binance borsasına. Çok sistemler çok sağlam. Ancak Trust Wallet yani cüzdanımızı attığımızda daha güvenli. Buranın ele geçirme ihtimali, buradaki paralarımızın bir şey olma ihtimali yok arkadaşlar. Yani yüksek meblağlarımız varsa oraya atmamız daha iyi olabilir. Ben kullanamıyorum ama. Ya Binance borsası zaten güvenilir. Tabi cüzdanlarda Trust Wallet cüzdanında Binance'in kendi cüzdanı arkadaşlar. Ondan sonra yine şurada Launchpad kısmı var arkadaşlar. Launchpad kısmı. Burada Binance borsasında yeni listelenecek coinler aynı zamanda yani bu Launch Pool yani Launchpad projeleriyle beraber belirlenmiş coinler listelenir. Şurada bazı bilgiler var zaten. Bunlardan nasıl alabiliyoruz? Eğer BNB kasamızda BNB'lerimiz varsa bu projelere katılabiliyoruz. Mesela şu anda Toka Kripto 3 gün sonra alıma başlayacak. BNB kasasında BNB'lerimiz varsa bu projelere katılabiliriz. Ayrıntılı bilgileri gör kısmına tıklıyoruz. Ondan sonra bu projeyle alakalı bilgiler var. 3 gün sonra açıldığında bundan alabiliriz. Mesela bu coin'in 10x yapacağı söyleniyor. Launchpool'da da aynı şekilde Launchpool projesindeki coin'ler çıkıyor. BNB kasasında coin'imiz olunca bu coin'lerden alabiliyoruz. Şu an Alice alabiliyorum ben. Günlük geliyor. Bir de BNB coin geliyor mesela. Bu da böyle arkadaşlar. Şu üst kısımdan direkt TR Binance'e bağlanabiliyoruz. Direkt. Şurada blockchain ve kripto eğitimi kısmı var akademide. Buradan bilgiler elde edinebilirsiniz. Farklı bir borsadan yani BTC Türk gibi, Paribu gibi ve Binance TR gibi borsalardaki coinlerimizi Binance borsamıza nasıl aktarabiliriz? Şimdi de onları anlatacağım arkadaşlar.
Şuradan cüzdan kısmından spot cüzdanla yatırma çekmeye girdiğimizde burada coinlerimiz listelenir. Ondan sonra mesela bir coin belirleyelim. Evet, ben para yatırma çekmek için XRP yani Ripple'ı öneriyorum arkadaşlar. Komisyon miktarı düşük olduğu için. Şimdi Binance'e Ripple aktarmayı göstereceğim. Yani komisyon daha düşük olduğu için farklı coinler de olabilir. Mantığı aynı. Yatırma dediğimizde Binance borsasına kripto parayı yatırmak anlamına gelir. Başka borsalardan tıklayalım. Şimdi Binance borsasına yatırma. Şunu tıklıyoruz. Pencere açılacak karşımıza. Burada XRP adresimiz yani coin'in cüzdan adresi ve XRP'nin tagı. Ripple'ın yani XRP'nin iki tane bir adresi bir de tagı vardır arkadaşlar. Bazı coin'lerde bir tanedir bu. Mesela şunu şöyle kopyalıyoruz. Daha sonra BTC Türk'ten göndermeye göstereceğim örnek olarak. BTC Türk'e girdikten sonra çek diyoruz. Yani çekmek demek. BTC Türk'ten farklı bir borsaya çekmek demek. Buradan XRP Ripple'ı tıklıyoruz. Ondan sonra şuraya bir kayıt adı girebiliriz istediğimiz şekilde. XRP olsun mesela. Az önce kopyaladığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. Ondan sonra gene XRP tag'taki numarayı buraya yapıştırıyoruz. Tabi şurada şu önemli. Fon yatırma ağı. Bu önemli arkadaşlar. Bunu karıştırmamız gerekiyor. Normal standart çıkan şeyi kopyaladık buraya mesela. Eğer karşı tarafta yani göndereceğimiz borsada farklı seçenekler gene çıkarsa ikisinin aynı olması lazım. Fon yatırma ağının. Eğer bir seçenek çıkmazsa normal ilk karşımıza çıkandır. Yani standart olan da bu zaten. Ondan sonra mesela tanımla diyoruz. Doğrulama istedi bizden. Doğrulamayı bir saniye hemen değişti. 6.11. Şöyle onayla diyorum. Ondan sonra şu an çekme işlemi gönderildi. Tabii ben hesabımda nakit olmadığı için gitmedi. Hesabımızda nakit XRP olursa burada gönderdiğimizde belli bir zaman süre sonra hemen geçiyor hesabımız. Yani Binance'e gönderiliyor. Buradan da XRP'ye göndermek için herhangi bir coin'imizi XRP'ye çevirmemiz yeterli arkadaşlar. Şimdi ise Binance borsasındaki coin'lerimizi farklı bir borsaya nasıl aktarabiliriz? Bunu göstereyim. Örnek olarak yine BTC Türk'ü gösteriyorum. Diğer borsalarda da aynı oluyor arkadaşlar. Şimdi yatır diyoruz. Yani Binance yani BTC Türkiye yatır demek bu. Buradan istediğimiz coin'i seçiyoruz. Ben gene örnek olarak Ripple'ı seçeceğim. Komisyonu düşük olduğu için ve hızlı bir şekilde aktarım olduğu için. Burası BTC Türk'teki Ripple adresimiz ve destination tag. Şunu kopyalıyoruz ilk önce. Ondan sonra gene Binance'e geçiyoruz. Burada çekme kısmı var. Çekme kısmından buradan XRP'yi buluyoruz. Tabi az önce ben tek tek listelenmiş şekilde bulmuştum XRP'yi. Buradan da yine ana hesap yatırıma çekmeden coinleri aratıp bulabiliyoruz. Şimdi çekme yapacağız. Yani Binance'ten çek farklı bir borsaya at demek bu. Buradan XRP'yi buluyoruz hemen. Evet. XRP'yi bulduk. BTC Türk'te kopyalamış olduğumuz cüzdan numarasını buraya giriyoruz. Ondan sonra normal standart XRP ağımızı kullanıyoruz. Şunları tıklamayın arkadaşlar. Bunların ağı farklı. Normal XRP ağı bu standart. Onun haricinde gene burada destination tag diyor. İster şöyle kopyalayabiliriz. Veya şurada kopyalama seçeneği var. Kopyalarız. Sonra onu da buraya yazıyoruz yani. Destination tag. Şuradan da tag. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Bunu gönderirken tek tek de yine
baksanız böyle şeyleri, sayıları kontrol etseniz tabii ki bence yararlı olur. Belki de bir hacker sistemi girip bunları değiştirme ihtimali olabilir. Yani düşük bir ihtimal ama olma ihtimali söyleniyor. Buradan maksimuma tıkladığımızda ve istediğimiz belirli miktar coin'i yani XRP yazdığımızda gönder dediğimizde ondan sonra buradan e-posta gönder seçeneğini tıklıyoruz. Buraya e-postamıza giden şifreyi buraya giriyoruz. Ondan sonra Binance borsamızın Google Antikotör'deki şifresini buraya giriyoruz. Gönder dedikten sonra da Binance borsamızdaki Ripple'ımız BTC Türkiye aktarılıyor. Borsalar arası para gönderme, alma da bu şekilde oluyor arkadaşlar. Dünyanın bir numaralı, en güvenilir, en büyük kripto para platformu olan Binance borsasının tanıtımını yaptık arkadaşlar. Detaylı bir şekilde ele aldık. Gene Binance borsası ile alakalı farklı videolarım da var. Kendi sayfamdan da hepsini tek tek izleyebilirsiniz. Mesela kripto paralarda piyasa limit, stop limit kullanımı ile alakalı. Al sat taktiği var. Para aktarma videoları var. Gene esnek kilitli birikimler videolar var. Gene şu anda çektiğim birçok video var. Onları sırayla yayınlayacağım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Twitter, Telegram, Instagram ve Facebook adreslerim buradan girebilirsiniz. Oralardan da bilgiler elde edinebilirsiniz. Videomu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Sorularınız varsa videonun altındaki yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Ve videonun altındaki zile basarsanız da videolarımdan anlık haberdar olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.